Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Cansu. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız ya da bir önceki videolarımı gördüyseniz yaklaşık 3 hafta önce Singapur'daydım. Yaklaşık 4-5 gün boyunca Singapur'da kaldım. Gezmek için gittim oraya. Yaklaşık 2 aydır Bali'de oldum ve büyük şehirlere artık çok fazla alışık olmadığım için birkaç şey beni şaşırttı. Ben de bana ilginç gelen ve size de ilginç gelebilecek 25 tane ilginç bilgi topladım Singapur'la ilgili. Bunlar hem kendi deneyimlerime bağlı hem de orada Singapurlu biriyle tanışmıştım. O da bana kendi ülkesiyle ilgili birkaç ilginç bilgiden bahsetti. Bunları tabii ki de videoya ekledim. O zaman eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Söz veriyorum çok eğlenceli bir video olacak. Singapur'da Singapurlu diye bir terim yok. Çünkü burada yaşayan insanların hepsi yerlerden göçmüş insanlar. Klasik Singapurlu diye bir şey yok. Singapurlu olmak için Singapur'da doğmak yeterli. Singapur'daki okullarda bütün öğrenciler Singapur'un bütün resmi dillerini öğrenmek zorundalar. Bu resmi dillerde Malayca, İngilizce, Sanat Çince ve Tamilce. Singapur'da suç oranı çok düşük. Toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık yerlerde çantası açık insanlar görmek çok normal bir şey. Çünkü asla hırsızlık, kapkaç gibi olaylar yok. Hatta bize söylediklerine göre de herhangi biri telefonunu mesela bir restoran masanın üstünde bıraksın, 2-3 saat sonra gelip aynı yerde telefon bulması mümkün çünkü hiç kimse hiçbir şeye dokunmuyormuş. Havaalanlarında Wi-Fi kioskı diye bir şey var. Görüntülerini zaten şimdi bu videoya ekleyeceğim sizin de görmeniz için. Havaalanına geliyorsunuz, Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekiyor. Pasaportunuzu bir cihaz üzerinden okutarak şifre alıyorsunuz ve şifreyi aldıktan sonra da bunu bilgisayarınıza ya da telefonunuza girip internete bağlanıyorsunuz. Havaalanında refill water yani su doldurma nasıl diyeyim muslukları var. Bu musluklarda yalnızca soğuk ya da ılık su vermiyor. İstediğiniz derecede su size verebiliyor. Eğer kaynar su istiyorsanız kaynar suyunuzu soluğunuza dökebiliyorsunuz. Trafik Singapur'da sağdan değil de soldan aktığı için bir takım kuralları var bu akışa göre. Metroda mesela yürüyen merdivenlerde biz nasıl Türkiye'de ya da Rusya'da ya da Avrupa'nın çoğu yerinde yürüyen merdivenlerde durmak isteyen kişi, yani merdivenlere çıkmak istemeyen kişi sağda duruyor. Acelesi olan, hızlıca çıkmak isteyenler de soldan nasıl çıkıyorsa merdivenleri. Singapur'da tam tersi. Burada durmak isteyenler solda duruyor, sağdan da trafik hızlı bir şekilde akıyor yürüyen merdivenlerde. Metroda gideceğiniz durak sayısı kadar ücret ödüyorsunuz. Aynı zamanda kartınızı okutarak, evet turnikelerden geçip metroya giriyorsunuz ama çıkarken de mutlaka okuttuğunuz kartı bir daha okutmanız gerekiyor. Diğer türlü metrodan çıkamazsınız. Metroda bazı hatlarda, özellikle yeni yapılan 2 hatta makinist yok. Görüntüleri yine buraya ekleyeceğim. Makinist olmadan metro gidiyor. Hatta inanamadım ben gerçekten. Bir metro seyahatimde direkt metronun en önüne gittim. Makinistin olması gereken yere ve hani bir inceledim nasıl oluyor diye bayağı güzel, ilginç bir deneyimdi. Diyelim ki metro gitmek istemiyorsunuz, taksiyle devam edeceksiniz yolunuza. Taksi için sıraya girmeniz gerekiyor. Gerçekten sıraya giriyorsunuz. Yani metrelerce kuyrukta beklediğiniz oluyor bazen. Biraz da halka açık şeylerden bahsedelim o zaman. Singapur'da tekerlekli sandalyeleri böyle sokakta, parkların yanında başıboş bir şekilde bulabiliyorsunuz. Eğer birinin ihtiyacı varsa tekerlekli sandalyeyi kullanıp ondan sonra işinin bittiği yerde bırakabiliyor. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Tebrik ediyorum Singapur'u. Tuvaletler her yerde bedava. Şaka yapmıyorum, gerçekten öyle. Ben ilk gittiğimde dedim ya yok herhalde bizim bu gezdiğimiz yerde sadece bedavadır falan diye düşünüyordum ama şehrin, ülkenin bayağı bir yerine gidip her yerde bedava olduğunu görünce bayağı bir şaşırdım. O yüzden Singapur'a bir 5 yıldızlı puan daha veriyorum. Çoğu yerde soğuk kahve sıcak kahveye göre 1 ile yarım dolar arası farklılık gösteriyor. Soğuk kahveler daha pahalı. Bence bu bayağı saçma olmuş diyebilirim. O sıcağın altında sıcak kahve içmek istemiyorsanız mutlaka 1 dolar daha fazla ödemeniz gerekiyor. McDonald's'taki fiyatlar McDonald's'ın konumuna göre farklılık gösteriyor. Bir yerde görürüz mesela bir dondurma 1 dolar, diğer McDonald's'taki daha merkezi yerdeki McDonald's'taki dondurma da 1,2 dolar olabiliyor. Şehrin çoğu yerinde aynı İtalya, Bolonya'da olduğu gibi güneşten ve yağmurdan korunmak için böyle şilteler yapmışlar. O yüzden yağmur yağsa da çok fazla dert etmiyorsunuz. Singapur gerçekten pahalı bir şehir ve insanlar da gerçekten çok zengin. Ama kesinlikle bir gösteriş merakı falan yok. 5 günlük seyahatim boyunca sadece bir kere Ferrari gördüm. Onun dışında öyle insanlar arabalara, giyinişe falan çok fazla yatırım yapmıyorlar.
Yolsuzluğu önlemek için Singapur Başbakanı'nın maaşı dünyadaki en yüksek maaş. Hatta Amerikan Başkanı'nın maaşını da 2'ye ya da 3'e katlıyor. Singapur pasaportu artık dünyanın en güçlü pasaportu. Sadece 5 ülke için vize isteniyor Singapur vatandaşlarından. Ülkedeki en büyük problem bir şeylerin bozulması. Mesela toplu taşımanın bozulması vesaire. Singapurlular her şeyde en iyi olmaya çabalıyorlar ve bu konuda çok obsesifler. Singapur'da sigara almak çok pahalı ve hatta ülkeye de dışarıdan sigara getiremiyorsunuz gibi bir şey. Getirebiliyorsunuz ama yanınızda mutlaka en fazla bir paket sigara olmalı ve bir paket sigaranın da mutlaka açılmış olması gerekiyor. Diğer türlü satış amaçlı getirebileceğinizi düşündükleri için ülkeye almıyorlar. Singapur'da o kadar çok fazla yasak var ki bununla ilgili mutlaka bir video çekeceğim zaten. Orada detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Çok fazla yasak olduğu için de İngilizler Singapur'u Fine City olarak adlandırıyorlar. Fine City de iki anlama geliyor. Fine hem iyi, güzel anlamında hem de ceza anlamına geliyor. Singapur, Vatikan ve Monaco ile beraber aynı klasmanda bir şehir devleti. Yani Singapur dışında başka bir şehir yok. Bu ülkede 280 metreden yüksek bina inşa etmek yasak. Şimdi de 25. ve son maddeye geldik. Dünyanın en büyük orkide bahçesi Singapur'daki Botanical Garden'da bulunuyor. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım videoyu ilginç, eğlenceli bulmuşsunuzdur. Bunlar benim bizzat deneyimlediğim görüşlerim ve aynı zamanda videonun başında söylediğim gibi Singapurlu bir arkadaşım bana ilettikleriydi. Bence bayağı ilginç. Singapur gerçekten çok değişik bir deneyim benim için. Güzel bir yer ama biraz da ilginç kuralları olduğu için değişik bir ülke diyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.